Merhaba arkadaşlar, ben Metin Çayhan, namı değer Semizotu.tr. Bir yıldan fazladır Twitch yayıncısıyım ve vaktimin büyük çoğunluğunu H1Z1 adlı oyunda geçirdim. Bu oyunla ilgili bildiğim her şeyi bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eksik bir şey kalırsa da yorum kısmında belirtmeniz dahilinde onun da videolarını çekmek isterim. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuzun ilk kısmında H1Z1 ile ilgili genel bir bilgi vereceğim ve en çok sorulan harita ile ilgili soruların cevabını bu bölümde bulabilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak H1Z1 nasıl bir oyundur? Onunla ilgili küçük çaplı bir bilgi vermek istiyorum. H1Z1'in en güzel anlatan örnek benim gözümde tabii ki açlık oyunlarıdır. Yani açlık oyunları mantığıyla yapılmış bir oyundur. Sizi bir lobide önce bekletiyor. Yeteri kadar kişi sayısına ulaşıldığında sizi paraşütle oyuna atıyor. Paraşütün kontrolü tamamen sizin elinizde. Düşeceğiniz noktayı siz belirliyorsunuz. Yani yön tuşlarıyla siz belirliyorsunuz. Ve amaç düşüyorsun, en hızlı düşüp yani boş bir yere düşüp ya da düştüğünüz yerde adam varsa hızlı düşüp hızlı hareket etmek. Gidiyorsunuz hemen silah, kask, çanta, medkit, bandaj, bomba, armor bunları buluyorsunuz ve savaşmaya başlıyorsunuz. Savaşın sonunda hayatta kalma amaç. Yani bu oyunda 150-200 kişiyle başlıyor oyun ve sona siz kalmalısınız. Tabi oyun bu kadar kolay değil. Ona onluk çok büyük bir map'imiz var ve kişileri bir araya toplayabilmek için oyun ve zorlaştırmak için oyunun 5. dakikasında itibaren gaz salınmaya başlıyor ve harita küçülüyor. Siz safe bölgeye gitmek zorundasınız. Bunun için de uzaksanız araba bulmanız lazım. Yani araba spamlarının yerlerini iyi bilmeniz lazım. Haritada yönlerinizi iyi bilmeniz lazım. Bununla ilgili her şeyi bu videoda anlatacağız. Öncelikli olarak harita ve haritada yön konusuyla başlayalım. Arkadaşlar 10'a 10'luk yani sol taraftan 1'den 10'a kadar üstten de A'dan J'ye kadar 10'a 10'luk kare şeklinde bir haritamız var. Zaten bulunduğumuz kareyi artık oyun bize kırmızı bir şekilde gösteriyor. Onda sorun yok. Yani artık neredeyim diye zorlanmıyorsunuz. M'ye bastığınızda map açıldığında harita sizi kırmızı şekilde işaretliyor. Ama siz gazdan nasıl kaçmanız gerektiğini tabii ki de pusula yöntemiyle buluyorsunuz. Oyunda herhangi bir okla sizi navigasyonla yönlendirmiyor gideceğiniz yere. Hemen bununla ilgili örnek vermek istersek önce pusula ve yönleri anlatalım. Oyunda sağ üst köşede bulunduğunuz lokasyon yazıyor. Mesela C7, A1, işte B6, E2 tarzı lokasyonunuz yazıyor. Onun yan tarafında ise N, NNE, SE, S, SW, işte SSW, W gibi pusula. Aslında o pusula ama işte belki anlamayan arkadaşlar olabilir diye bunu tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi klasik coğrafya mantığıyla arkadaşlar haritanın üst tarafı North yani kuzey oluyor. Daha doğrusu kuzey yani North oluyor. Bu da pusulamızda N harfiyle işaretlenmiş oluyor. Haritamızın sol tarafı batı. Bu da West W ile işaretlenmiş oluyor. Sağ tarafı doğu East yani E ile işaretlenmiş oluyor ve alt tarafı ben biraz bunu söylemiyorum. South galiba. Güney S ile işaretlenmiş oluyor. Şöyle söyleyelim şimdi. Örnek veriyorum. Pleasant Valley'desiniz ve Rancho'ya gitmeniz lazım. Gitmeniz için ne yapmanız lazım? Sağa ve yukarı gitmeniz lazım. Yani sağ, doğu, yukarısı kuzey. Ne yapıyoruz? Kuzey doğuya doğru haritamızı ayarlıyoruz ve arabamız varsa arabamızla, arabamız yoksa koşarak ya da ATV de olabilir fark etmez. Haritamızı ayarladıktan sonra o yöne doğru hareket ediyoruz. Olay tamamen bununla alakalı. İşte küçük safe'de nasıl yön bulunur ile ilgili videonun devamında birkaç bilgi daha vereceğim. Araba spamları ile ilgili bilgi vermek istiyorum ama araba spamları çok karışık. Yani bu haritada bunu biraz vermek zor olabilir. Yayınları izleyerek yani biz hemen hemen tüm 5'li oyunlarımızda arabasız gezmiyoruz gibi bir şey. Çoğu zaman arabasız kalmıyoruz. Yayınları izleyerek oradan biraz daha arabayla ilgili spam bilgisi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikli olarak tabii ki oyuna başlamadan önce bir takım ayarları yapmamız lazım. Bu ayarları da oyun öncelikli olarak bu şekilde başlıyor. Karakterimiz. Hatta oyuna başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bende bir adet event ticket var. Bunları anlatayım.
Event Ticket oyunun belli dönemlerde yaptığı özel etkinliklere girmek için ücretsiz bir bilet. Zamanında oyun kazandığınız zaman size verilen bir şeydi ama artık verilmiyor. Onun yerine Crow dediğimiz oyun parasıyla çoğu zaman etkinlikler başlıyor. Son etkinliğinde ben mesela Crow basarak girmiştim. Crow oyun parası, en az 500 Crow alabiliyorsunuz ve 500 Crow 5 dolara tekabül ediyor. Şu anda 17-18 lira bir şeydi ama dolara göre endekste olduğu için değişebilir. Skull, bunun için zaten özel bir bölüm ayıracağım. Skull'da oyunda kazanılan bir para birimi ve mesela benim üstümdeki gördüğünüz takım elbise Skull'da alınan bir takım elbise. Onun için ekstra bölüm ayıracağımdan onu şimdilik es geçiyorum. Bir yan tarafta Scrap var. Yine buna da özel bir bölüm ayıracağım Skull ve Scrap için. Bunu da şimdilik atlıyorum. Yan tarafta 92 yazıyor. Bu bizim level'ımız. Oyunda adam vurdukça ve win aldıkça size XP veriyor oyun. Level ne işe yarıyor? Oyuna başladığınızda itibaren 2 level'da bir kutu veriyor size. Açık bir şekilde, anahtar gerektirmeyen. 5 level'da ve sonrasında da 5 ve üzeri, yani 10, 15, 20 şeklinde gidecek şekilde size kutular veriyor ücretsiz. Bilmeniz gereken bir şey var. 50 level'da bronz kutu dediğimiz, yani içinden yeşil çıkma olasılığı olmayan, maviden başlayan, mavi, mor ve sarı çıkan kutular veriyor. 75 level'da içinden mavi çıkmayan, sadece mor ve sarı çıkan silver kutu veriyor. Ve benim az kaldı. 100 level'da bana bir adet gold kutu verecek ve bu gold kutudan %100 sarı item dediğimiz, yani rare item dediğimiz sarı item çıkacak arkadaşlar. Yan tarafta nickimiz var zaten. Bu kısmı şimdilik geçiyorum. Hızlıdan ayarlarla ilgili bilgilendirme yapacağım. Mümkün mertebe herkesin bu kısmı iyi yapması lazım ki iyi FPS alması lazım. Yani FPS her oyunda önemli olduğu gibi burada da çok önemli ve bu oyunun optimizasyonu maalesef yok. Birçok bilgisayarda oyun sıkıntı çıkartabiliyor. Grafik ayarlarıyla başlıyoruz. Ben custom ayar yaptım. 1000 bitrate yani 1000 bitrate veriyorum Twitch yayınlarımı. O yüzden yayın kalitem kötü olmasın diye benim bazı ayarlarım yüksek ama sizde bundan yüksek olmasına gerek yok. Yani FPS arttırmak için gerekirse hepsinin low bile çekmeniz gerekebilir. Ben 1920 ve 1080 oynuyorum. Brightness dediğimiz bu ışıklandırma oluyor. %10 ama siz bunu %0 yapabilirsiniz mesela. Fight of Will görüş açısı. Bunu 74'te yapmak sizin için daha iyi olabilir. Yani karakteri ne kadar geriden baktığınızla alakalı bu. Yani bunu 74'te alışırsanız sizin için kesinlikle daha iyi olur diye düşünüyorum. Dışarıdan ne kadar dışarıdan bakarsanız o kadar görüş açınız gelişir. Sağınızdaki solunuzdaki arabaları ve insanları daha rahat görebilirsiniz. Render quality'yi %100 yapmayı öneriyorum. Birazcık düşürürseniz kör olabilirsiniz. Bu render kalitesi, yani gördüğünüz mesafedeki pikselleşme ile alakalı bir durum. Yani düşürmeniz sizin FPS'inizi arttırabilir ama sizi kör yapabilir. O yüzden %100 biraz da tavsiyem. Render distance oyunun en önemli şeylerinden biri. Yani benim otomatik 1150 ile başlıyor. User Options'ımı salt okur yaptığım için onu da bir ara detaylı olarak anlatacağım. User Options'ta özel bir bölüm. 1150 ile sabit başlıyorum ama render'ı açma kapatma tuşu var. K-Blind'de onu da anlatacağım. Mümkün mertebe düşerken 1350 falan, bilgisayarınız kötüyse özellikle 1150, 1350 tarzı tutun düşerken haritayı görmek için. Ondan sonra şehir içinde falan FPS yükseltmek adına 500'e çekilebilir. Yani render'ı çoğu zaman biz airdrop dediğimiz, airdrop'u anlatmadım bir önceki bölümde. Airdrop'u da anlatacağım. Airdrop'a falan bakarken veya yani çeşitli uzak mesafeyi görmek istediğimiz zaman sadece render açıyoruz. Onun haricinde render çok açmanıza gerek yok. Ambiyans ve Vinescence off yaptık bunları. Çok detayına girmiyorum bunların. Siz de off yapabilirsiniz. Şurada asıl quality ayarlarımız başlıyor. Flora quality, bitki örtüsü, bitki kalitesi. Yani benim yayınlarım çok pikselleştiği için ben bunu haydi çektim mesela. Biraz da kaliteli yayın yapabilmek için. Siz bunu FPS'iniz çok düşüyorsa low'a çekebilirsiniz. Burada değinmek istediğim iki ana nokta var. Lighting quality ve shadow quality. Bunlar kesinlikle low'da olmak zorunda arkadaşlar. Bu oyun içerisinde gölgelerin kısınmasını sağlıyor ve sizin daha rahat görüş ve FPS artışı da tabii ki çok önemli miktarda arttırır ama sizin mesela depo işleri ve ev işlerine daha rahat görüş sağlamanızı yani yarıyor. Mesela Lighting ve Shadow Quality'yi hayda alıp da depo içine girerseniz depoların içleri kapkaranlık oluyor arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat edin. Lighting Quality ve Shadow Quality kesinlikle low'da olmak zorunda. Model Quality de model kalitesi, yani karakterlerin falan kalitesi oluyor.
Mesela örnek veriyorum, anarşi pantolon var, üstteki yazının kalitesi falan artıyor. Ben bunlara falan tabii ki biraz hayda çekiyorum. Dediğim gibi yayın kalitesinden siz yine low alabilirsiniz. Texture kalite, yani doku kaplama kalitesi olarak geçiyor. Binaların işte taşların falan kalitesi olarak geçiyor. Ben bunu medium'da oynuyorum. Yine dediğim gibi FPS sıkıntısı yaşıyorsanız low'a, yaşamıyorum diyorsanız medium alabilirsiniz siz de. Tree quality'mde ağaç kalitesi, yani oyunda bol miktarda ağaç var. Yine bunlar bende yayından kaynaklı medium, birazcık da kaliteli yayın yapabilmek adına, ama siz low'a çekebilirsiniz. Çok zorlanırsanız low'da, çok pikselleşme olursa ve gözünüzü yoruyorsa siz de medium alabilirsiniz. Bu kısım bu kadar arkadaşlar. Kendiniz has ayarlar da oluşturabilirsiniz. Yani benim ayarlarım bu şekilde. Kısaca böyle bir bilgilendirme yapayım. Gameplay kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bu üstteki 255'ler renk ayarı. Yani eğimimizi renklendirebiliyoruz bunları şey yaparak, değiştirerek. Gördüğünüz gibi bakın, yeşil oldu, mavi oldu. Burası da kırmızıyı falan yapıyor galiba. Yeşil oldu. Ben bunları beyazda kullanıyorum. Biz harita değişmeden önce sadece tek bir nokta eğim olduğu için noktaya alıştığımızdan kaynaklı ben 22 numaralı eğimi kullanıyorum. Ama son dönemlerde 6 numaralı eğim de bayağı revaçta. Yani genelde 6 ve 22 kullanıyor, ama nokta bana küçük geliyor diyorsanız 23, 24, hatta 25'e kadar bile çıkartabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Yani burası biraz kişisel bir bölüm. Nasıl alışırsanız ona göre oynarsınız. Aim sensitivity'm falan benim biraz yüksek. Ben bilekten oynayan bir oyuncuyum. Bu sizin tamamen, bu da kişisel bir ayar. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim, benim normal sensitivity'mden daha fazla bir aiming sensitivity'm var. Bu da arabaları falan ateş ederken beni bayağı rahatlatıyor. Çünkü dediğim gibi ben bilek hareketiyle oynayan bir oyuncuyum. Yani kol hareketiyle oynamıyorum, böyle sürükle bırak hareketiyle yapmıyorum, zaten o kadar bir alanım da yok. Alışma meselesi bu da kişisel bir bölüm, ama ben şöyle kısaca göstereyim. Ee, şu kısım şey yapıyor, arabadaki mouse hassasiyetiniz, bunu unutmayın. Scoped mouse da dürbün ve sniper, oyundaki hunting adıyla anılan sniper, onun sensitivity'si. Bu kısımlar dediğim gibi kişisel, deneye deneye kendiniz için en ideal sensitivity'yi bulabilirsiniz. Buraları çok ben de bilmiyorum. Çoğu bu şekilde bende kapalı. Buradaki vermek istediğim tek şey bilgi. Benim neden acaba versiyon, pardon. Show Cone of Fire. Show Cone of Fire kısmı off olmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu eğiminizin etrafına çıkan parantez şeklindeki çerçeveyi kapatmanızı sağlıyor. En çok sorulan sorulardan biri bu zaten chatte. Bunu off yaparsanız yani dikkatiniz daha hızlı dağılır. Uzak adamlarda falan bazen sıkıntı çıkabiliyor. Ben off tavsiye ediyorum, ama ben alıştım, on'da oynayabiliyorum diyorsanız tabii ki bu da sizin kişisel kararınız. Audio kısmına hiç girmiyorum. Direkt K-Blind'e atlıyorum. Arkadaşlar K-Blind'de General, yani genel ayarlar. Burada önemli olan bilgi şu: Render Distance var. E, Üstteki kısıyor, alttaki arttırıyor. Bunu bilmeniz yeterli sizin için. Ben numlock bölümü, klavyem sağ tarafındaki numlock bölümündeki eksi ve artıya koydum. Oradan açıp kapatıyorum. Yani dediğim gibi düşerken 1350 render'da düşebilirsiniz. Ama sonrasında kısmak için bu tuşlar çok yararlı olmuş. Oyunun getirdiği bence en güzel şeylerden biri bu. Bakıyorum burada bilmeniz gereken bir şey var mı? Yok gibi. Geçiyorum OnFu'da. Arkadaşlar oyunun en büyük kolaylıklarından biri otomatik koşma. Ben bunu F'ye atadım. Yani eski map'te de F kullanıyordum. Alışkanlığımı değiştirmem için F'ye atadım. Yani çok uzun mesafe, arabasız kaldığınızda koşmanız gerektiğinde ben F'ye basıyorum ve istersem çay alıp gelebilirim, yani o kadar rahat bir şey. Sizi Shift W kombosunu yapmaktan kurtarıyor. Bir alt kısmında bandaj var. Bu da hiç inventory'yi açmadan, çantamızı açmadan bize bandaj basma kolaylığı sağlıyor. Ben bunu tırnak tuşuna atadım. Tabi normalde bu sizde Q olması lazım. Biz eski map'ten alışkanlık, eskiden yat kat kombosu olduğu için ben Q'yu yere yatmak için atamıştım. Ondan böyle bir değişiklik yaptım. Dediğim gibi bunlar kişisel. Ben kısaca bir anlatayım. Crouch zaten eğilme tuşumuz C. Ben hala C'de kullanıyorum. Alışkanlığımız. Burada bir farklılık var. Bu da çok soruluyor. Yumruğu ben 1'e aldım. Mesela oyunu yeni aldıysanız yumruk sizde 4'tedir. Tamam mı? 1, 2, 3 silah, 4 yumruktur. Ama biz dediğim gibi eski oyuncular olarak 1 yumruk, 2, 3, 4 silah olarak alıştığımız için ben burada ufak bir değişiklik yaptım. Aynı şekilde
İşte yerden item alma, arabaya inme binme tuşları bizde eskiden E'deydi. Yeni haritada bunu otomatiğini F'ye atmamışlar. Biz yine bunu E'ye geri aldık. Siz de yani alışma durumunuza göre tuşlarınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada vermek istediğim ekstra bir bilgi Other Medical. Inventörümüzün sağ üst köşesinde bir tane Other Medical kısmımız var. Oraya kit koyarsanız kit, krem koyarsanız krem basıyor bu tuş. Ben de Caps Lock'ta. Bunlar dediğim gibi şahsi konular, yani şahsi insanların kişisel ayarlayabileceği yerler. Ben ufak bir tavsiye veriyorum. Gerisi sizde. Aynı şekilde bandajım ve Other Medical'im arabanın içinde de tırnakta ve Caps Lock'ta. Burada bilmeniz gereken kornamız J tuşunda. Bir de en çok sorulan sorulardan biri kontak açıp kapatma. Yani mesela yokuş aşağı giderken kontak kapattığınız araba gitmeye devam ediyor ve karşınızdaki adama sessizce yaklaşabiliyorsunuz. Bu da K tuşunda. Bakıyorum başka bilmeniz gereken bir şey var mı? Siren tuşu var, zaten yazıyor. Polis arabalarının sirenlerini çalıştırabiliyorsunuz X tuşuyla. Araba içerisinde yer değiştirmeyi de hemen kısaca burada anlatayım. CTRL tuşuna basarsanız CTRL 1 şoför, CTRL 2 şoförün yanı, CTRL 3 şoför arkası, CTRL 4 diğer köşe yapıyor, yani sağ arka köşe yapıyor. CTRL 5 de arka koltuğun ortası yapıyor. Arka koltuktaki adam silah kullanamıyor kesinlikle. Yani elleri bağlı bir şekilde oturduğu için reload yapamıyor. Bandaj basılmıyor galiba bildiğim kadarıyla. Kit basılmıyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Burada da emotlarımız var. F1'den F12'ye kadar istiyorsanız farklı tuşları da atayabiliyorsunuz. Bu kısım böyle. Radiation'ımız, biz Avrupa'da oynuyoruz. Serverlar daha yakın olduğu için daha az pingle. Sanırım bu kısımda başka anlatmamız gereken bir şey var mı? Karakter kısmında da hızlıca bir atalım. Karakter kısmında Gear'a giriyoruz. Buradan tek tek işte motosiklet kaskı için ne kullanmak istiyorsak, hangi kaskı kullanmak istiyorsak onu buradan seçiyoruz. Karakter düzenlemeyi buradan yapıyoruz. İşte başlangıçta çoğu zaman şiretlediğimiz şapkamız. Şöyle buradan şiretliyoruz. Bu da tactical helmet. İki farklı helmet var oyunda arkadaşlar. Eskiden bunlar arasında farklılık vardı ama şu anda farklılık yok. Görsel olarak ya da oyunda bulmanıza göre hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Kıyafetlerde genel olarak şu şekilde sarı, beyaz, parlak kıyafetleri çok tavsiye etmiyorum. Yeşil, siyah, gri. Bakayım. Bu ve gri olmuyor birazcık. Yani koyu. Çok fazla dikkat çekmeyecek. Özellikle mesela oyunda beyaz takım elbise var. Çok uzaklardan bile parlıyor ve dikkat çekiyor. Bu çok önemli bir şey değil. Bu sadece sniper'ın yanına verilen tavuk kıyafeti dediğimiz bir kıyafet. Çok giymeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü sniper'ın sizde olduğunu mimliyor ve adamlar size fokuslanabiliyor. O yüzden biz sadece sniper alıp geçiyoruz mesela. Çantada da aynı şekilde çok büyük tekil bira, çok büyük çantalar var. Ya da dikkat çeken şöyle kırmızı pembe çantalar var. Bunlardan ziyade bu şekilde siyah küçük, şöyle sadece sırtımızda duran çantaları tavsiye ediyorum. Yani bunlar falan çok dikkat çekiyor ve gözde yorabilir, dikkatinizi dağıtır. Bot konusunda gelirsek, botla ilgili vermemiz gereken bilgi, yani terlikle çıplak ayak arasında pek bir fark yok. Bot çıplak ayaktan iyidir ama en iyisi Converse'tir. Uzun mesafe koşularda Converse bayağı bir faktör yaratabiliyor. Hatta yani uzaktan birisi sıkıyorsa onu doşlama bakımından bile küçük farklar yaratabiliyor. Oyunda Converse önemli. Bulmaya çalışın, giymeye çalışın diyorum. Pantolona girmiyorum hiç. Eldiveni geçiyorum. Bandanalar var burada. Bandananı geçiyorum. Bakıyorum. Armor. Bu bizim çift katlı dediğimiz armor. Onun skin'i. Bir de oyunda kendi elle yapabildiğimiz makeshift var. Onları yani craft sistemi tekrar anlatacağım zaten. Armor ile ilgili bilmeniz gereken tek şey, armor 2 mermi tutuyor. Büyük armor. Küçük armor ise tek mermi tutuyor. Bunu bilmeniz şimdilik yeterli. Sanırım videonun detayını da anlatacağız zaten. Aynı şekilde silahlarımızı da boyayabiliyoruz. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Boyaların herhangi bir artısı yok. Yani damage arttırmıyor. Sadece görsel. CSGO'daki gibi tamamen görsel olarak size bir zevk sağlıyor. Bakıyorum bilmeniz gereken başka bir şey. Sonra bakın. Araba skinlerimiz var. Mesela bende bu sarı araba mevcut. Bunları da nasıl alacağınızı dediğim gibi videonun devamında anlatacağım. Emotlarımız oyun içerisindeki görsel, komik diyebiliriz, eğlence. Biz bunları kullanıyoruz bazen. Güzel danslar mevcut.
Yani bazıları çok küçük ücretler karşılığında alınabiliyor. Kutulardan çıkıyor bunlar tabii ki hepsi. Skinler kutulardan çıkıyor arkadaşlar. Bunu bilin. Ee, Başka ne şekilde kazanabilirsiniz diye düşünüyorum ama onunla ilgili daha sonra tekrar bir video yaparız. Burası sanırım şimdilik bu kadar. Oyunda bir lig sistemi var. Ben son zamanlarda çok solo oynamadığım için Gold Ligi'ndeyim şu anda. Top 10 maçınızı kıyas alıyor. Bununla ilgili de küçük bir bilgi vereyim. Top 10 maçınızı kıyas alıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda en kötü maçım 88.ymiş mesela. Öncelikli olarak oyunda kalmanıza göre puan veriyor. Yani sıralama önemli. Oyunda kalma sayınızın üstüne de aldığınız killleri ekleyerek puan sistemi var. Top 10 maçınızda örnek veriyorum 88.yim. Bir tane 5.lik gelirse bu 88.lik buradan gidecek. 5.lik buraya girecek ve benim puanım artacak. Bu şekilde bir lig sistemi mevcut. Royalty, elmas. Yukarıdan aşağı sayıyorum. Royalty, elmas, platelo, gold, silver ve bronz elolar var. Ama yani bu bronz olmak biraz zor yani. Bir tuvalete girip otursanız bile çok rahat gold'a, silver, plata çıkabilirsiniz. Ben o çok uğraşmadığım için olmadım. Sezon 1'de royalty'ydim. Ondan sonra çok uğraşmadım zaten. Şu anda sezon 3'teyiz. Sezon 1'de çanta ödülü verdiler. Sezon 2'de shotgun ödülü verdiler. Sezon 3'te de emote ödülü verecekler. Biraz önce gösterdiğim danslar falan var ya. Sezon 3'te de taç kaldıran bir emote ödülü verecekler. Sezon 4'ün ödülünü şimdilik bilmiyoruz. İlk 10 maçını atan herkese veriyorlar ödülleri. Ama sanırım sezon 3'te lige göre tacın rengi belirlenecekmiş. Yani goldsanız çıkan taç, gösterdiği taç gold olacakmış. Royalty'siniz royalty olacakmış diye biliyorum ama yalan bilgi olabilir. Bu kısım bu kadar. Diğer kısımda yayın videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar, bu bölümde sizler için Maspilink, Mustafa Öçel ve Çikoksi Alperen Aktaş'la yardımlarıyla küçük bir silahları tanıtma, craft sistemi tarzı konulara değineceğiz. Şu anda training moddayız. Birazcık aradığımız şeyleri bulmamız uzun sürdü ama yine de hallettik. Mesela şu anda Mustafa bir tuz dökme emotisi yapıyor. Biraz önce gösterdiğimiz hareketlerden. Onları göstereyim. Oyunda bu tarz işlere yarıyor. Eğlence amaçlı. Şimdi öncelikli olarak tab ile inventory açıyoruz arkadaşlar. Hemen yanında crafting bölümü var. Oyunda en çok kullanacağım şeylerden biri bandaj. Oyunda kanama mevcut. Yani mermi yediğiniz zaman kanıyorsunuz. Önce keylerim hiç olmasın diye. Alper sende ağır var değil mi? Var bende. Hemen bir ateş edebilir misin bana bir tık? Kaska mı? Yok normal vücuda at. Kaskımız gitmesin. Bu şekilde hit dediğiniz zaman altta bir kanama barı oluşuyor arkadaşlar. Bu kanamayı bandaj yaparak durdurmanız lazım ve canınızı fullemeniz lazım. Bunun birinci yöntemi bandaj oluyor. Bandaj basıyorsunuz. Bandajı üst üste stackleyebiliyorsunuz. Kitle böyle bir şey mevcut değil. Kiti bir kere bastığınız zaman ikincisi ilki bitmeden dahil olmuyor. Bu da bir pratik bilgi olsun. Bazı arkadaşlar kanamayı durdurmak için falan üst üste kit stacklemeye çalışıyor. O yanlış bir şey. Onu yapmayın. Bandaj gördüğünüz gibi birkaç bandaj durduruyor. Oyunda 1, 2, 3 kademe galiba. 4 var mı bilmiyorum. 2 defa ateş et bakalım Alperen. Yok, 3 seviye kanama var. 1, 2, 3. Yani buna low, medium, high diyebiliriz. Şu anda high kanamam var. Bu saniyede hemen hemen 1 canım gitmekte gördüğünüz gibi. Bu kanamayı durdurmazsanız kanama sizi öldürüyor. Şöyle göstereyim. Kit, medkit dediğimiz ilk yardım çantaları var oyunda. Bu çantaları basarak direkt kanamamızı durdurabiliyoruz ve yaklaşık 60 can vermesi lazım. Bakalım aynen 80'lere falan geldi canım. Altta gri bar benim dolacak canımı gösteriyor. Biz bunu bandajla destekleyerek yüze tamamlamaya çalışıyoruz şu anda. Oyun içerisinde savaş anında şey yapmanız lazım. Mesela bandajım bitti şu anda. Bandaj basamıyorum. Ne yapmam lazım? Hemen craft bandaj yapıyoruz. Craft bandajları da nasıl yapıyoruz? Oyunda bulduğumuz yerde tişörtler vesaire, yani kendi üstünüzü bile şiretleyebiliyorsunuz. Bunlara sağ tıklıyorsunuz diyeceğim. Olmayacak, bir dakika. Önce bandaj işleminin gerçekleşmesi lazım. Önce onu bir yapalım. Ben bayağı bir çanta. Bakın arkadaşlar, çanta ve tişörtler size ikişer bandaj sağlıyor. Eldiven, bandaj,
şapkalar birer scrap veriyor ve 2 scrap'ınız, yani 2 scrap iteminiz lazım size. 2 tane şiretlik iteminiz lazım. Çarşaf denilen e, bandaj yapmaya yarayan 2 tane olması lazım ki bir bandaj yapabilirsiniz. Bir tanesi yarım bandaj yapıyor sadece. Şu anda yapma işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi Scrap of Cold dediğimiz olay, belki kameradan gözükmüyordur. Scrap of Cold dediğimiz olaya dönüşüyor. Bunları sağ tıklayıp işaretlerseniz. Bu kısım böyle. Hemen altında Makeshift Armor'umuz var. Bu biraz önce anlattım. Yani oyunda bulduğumuz armorlar büyük armor oluyor. Bu da kendi imkanlarımızla yapabildiğimiz bir armor. Oyun içerisinde bunun gerekli malzemelerini buluyoruz. Bakalım. Alperen, sende fazla kask var mı? Var evet. Alayım kaskı. Şu da üstünde yer almasın. Şunu alabilirsin. Kaskı alıyoruz arkadaşlar. Gerekli malzemeler tan, yani büyük çanta dediğimiz tan şiridi. Onu da yani şu üstümüzdeki bu skinli hali yere atayım. Yerde bu şekilde gözüküyor. Büyük çanta. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu şiretliyorsunuz sağ tıklayıp. Bu size sarı, yani şu şekilde. Bize kompozit fabrika olarak bize geri dönüyor tan şiretleri. Bunun yanında bize bir tane de kask şiridi lazım. Kaskımızı şiretliyoruz. Makeshift armor yapabilmemiz için armor scrap, kompozit fabrik ve bir adet banda ihtiyacımız var. Bunlardan oyunda mümkün mertebe üstünüzde bulundurun. Mesela ben dün bir savaşta 4 tane üst üste zırh yaptım. Ve her zırh beni bir mermiden korudu. Yani bu sayede de uzun bir süre hayatta kaldım. Önemli yani. Crafting bölümüne giriyorsunuz. Makeshift armor ve craft yapıyorsunuz. E tuşuyla da yapabilirsiniz ve üstünüzde bu şekilde bir mermi koruyan makeshift'iniz geliyor. Alperen bak, bir ateş et. Normalde 25 canım gitmesi lazım. Armor ateş et. Gördüğünüz gibi 2 canım gitti sadece. Yani bizi 23 hasardan koruyor makeshift armorumuz. Ve 2 bandajda sanırım kanaması bitiyor olması lazım. Bakalım. Bu kadar. 2 bandajda da kanaması bitiyor. Makeshift armor bu şekilde. Oyunda Alperen'in Bepantol dediği, bazılarının vazelin dediği oyunda bir kremimiz var. Bu krem 10 bandaj ve bir kitten oluşuyor. Ondan da bir tane yapalım. Alperen'cim bir hit de alabilir miyiz? Kremin de şöyle bir özelliği var. Eskiden 1 milisaniyede ama son patch'te değişti. 1 saniyede kanamamızı durduruyor. Yani 3 canın altındayken falan bandajla bazen hayatta kalamıyoruz. Ya da arabadasanız birisi size ateş etti, örnek veriyorum, sizi vurdu ve sizin kaçmanız lazım. Hemen 1 saniyede kanamanızı durdurup kaçmaya devam edebilirsiniz. Biz bu şekilde daha çok kullanıyoruz bunu. Ya da 3 canın altına hemen bandaj basamayacağımız durumlarda kremi tercih ediyoruz. Yani fazla kitiniz ve bandajınız varsa kesinlikle krem yapın oyunda. Bu da bir tavsiye. Gelelim Explosive Ok'a. Explosive Ok için bize ne lazım? Bant lazım, ok lazım, shotgun mermisi ve granate dediğimiz bomba lazım. Şimdi ilk aldığımız zaman, yani şöyle göstereyim. Yerden okları bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Ama okları bu şekilde kullanamıyoruz. Sağ tıklıyoruz ve unpack dediğimiz bir olay var. Bunları normal oka çeviriyoruz. Bakın şöyle çevirelim hepsini. Yaklaşık 90 tane ok toplamışım. Alperen bana bir adet de şey attı. Tamam, yedek kaskı da alalım. Şöyle bir tavsiye vereyim hemen arada. 7'in 7 dediğimiz, yani ben en az 2 tane yedek kask taşıyorum yanımda, çantamda. Hatta mümkün mertebe taşıyabiliyorsam 3 tane almayı tercih ediyorum. Yani bu keyler yapmak için olabilir. İşte yeri geliyor 2-3 tane kask üst üste gidebiliyor. Yani kask önemli. Kaskınız olmadığı zaman tek diyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilin. Şimdi Explosive Ok olayına gelirsek, çünkü çok merak edilen bir konu. Explosive Ok için bir tane granate dediğimiz bomba, 5 tane wooden arrow, yani bildiğimiz ok, bir tane duct tape dediğimiz bant ve 5 tane shotgun mermisi ihtiyacımız var. Bunu craftlıyoruz ve şu anda bize 5 tane Explosive Ok vermesi lazım. Explosive Ok da bu şekilde gözüküyor çantamızda. Okumuzu elimize alıyoruz ama bakıyoruz, normal ok attık. Neden? Çünkü oyunda 3 farklı ok var ve bu okları bizim kendimiz belirtmemiz gerekiyor oyunu, yani oka koymamız gerekiyor. Şu anda herhangi bir tuşa basmadığımız zaman normal ok var. V tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Yanıcı oka geçtik. Yanıcı ok üstümüzde bulunmadığı için 0 gözüküyor. Bir daha V'ye basıyoruz ve patlayıcı oka geliyoruz. Eskiden patlayıcı okların hasar çok fazlaydı ama şu anda o kadar fazla değil maalesef. Ama yine de ağaç arkalarına falan gayet ciddi hasarlar verebiliyor.
Bu şekilde de bir efekti var. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir gitme efekti var. Efektini çok güzel yapmışlar. Şöyle yapalım. Alperen köşedesin. Kaç canın var? 100 değil mi Alperen? Evet. Bakalım Alperen'in tam üstüne oku attığımızda kaç canı kaldı? 25 kaldı. Yani direkt tutturabilirsiniz. 75 hasar atıyor ama bunu direkt tutturmak bayağı zor. Genelde ağaç arkası coverlara atılıyor bu şekilde. Yani ben de eski okçulardanım. Severiz ok atmayı ama çok fazla kullanılmıyor. Hem yapımı zor hem şey. Gerçi son dönemler çok görmeye başladım. Ama bunu atarken ölme riskiniz de çok fazla. Belirteyim. Dediğim gibi böyle first person'da da atabilirsiniz. Ağaç arkasına saklanan kişileri öldürmek için kullanılabilir. Yani bu ok atım için birazcık idman yapmak gerekiyor diyebiliriz. Bakın 5 tanesi bitti, hemen yeni bir 5 tane yaptım. Yani şöyle yakın efekti de bu şekilde. Yani uzağa atmak için de şöyle açıyı falan ayarlamanız gerekiyor. Okla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bunları deneyerek test edebilirsiniz siz de. Craft'lık bölüme devam edelim. Flaming Arrow yapalım bir tane de. Bunun için de bir tane Molotov kokteyli. Fazla Molotov'um varsa yapmayacağım. Yoksa pardon. Bakayım 2 tane varmış. Yapabiliriz. Ama bunu şöyle test göstermek istiyorum. Önce yapımını göstereyim. Flaming Arrow için bir tane Molotov kokteyli, 5 tane ok, bir bant ve 5 tane shotgun mermisi lazım. Ben malzemeleri şimdi arkadaşlara atacağım. Onlar yapsın, hasar üstümde görün diye. Okları attım. Bir tane bant atıyorum. Shotgun mermisi atıyorum buraya. 11 tane de oku da attım. Bunu biriniz alıp yaparsanız iyi olur beyler. Yapınca söyleyin. Hasarını görmeniz için ama Flaming Arrow oyunda hiç tercih edilen bir şey değil. Yani kişiye vurduğunuz zaman bir saniye Alperen. Kişiye vurduğunuz zaman Molotov etkisi yaratıyor. Bir dakika bandajla doldurayım canımı. Ama tutturması bayağı zor. Yani explosive tavsiye edilir, yani çok kullanılan bir şey olabilir ama Flaming Arrow o kadar kullanılmıyor. Biz sadece göstermedik şu anda. Araba geldi. Motor geldi. Bekleyelim. Bir dakika. Alperen şunu alsana. Bekleyelim. Training modda bir tane misafirimiz geldi. Bakalım nerelerde. Evet, diğer eve girdi. Birazcık izleyelim. Bu da davetsiz bir misafir oldu videomuza. Bir bakalım. Bu arada Alperen sen birazcık açılıp bir Flaming Arrow bana at da hasarını da arkadaşlar gösterelim. Bakalım Alper'in okçuluğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Molotov etkisi yapıyor. Gayet iyi yakıyor ama tutturması gayet zor. O yüzden çok kullanılmıyor. 67 cana kadar düşürdü beni. 33 canımı götürdü. O arkadaş nerede? Burada aşağıda. Buradaymış. Bir adam daha mı var? Arkadaşlar bir selamünaleyküm dedik. Shotgun kullanıyoruz burada. Shotgun yakın mesafe çok önemli arkadaşlar. 2 tane benzin kit. Hemen bu şekilde de öldürdüğümüz kişiyi lootlayabiliyoruz. Bunda bir tane anahtar varmış. Onu sana bırakıyorum. Belki videonun devamı için ATV ihtiyacımız olabilir. Bu şekilde davetsiz misafirler. Yakın mesafede shotgun tercih ediyorum. Silahlarla ilgili küçük bir bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak silahlarınızı düzene sokmak sizin için çok yararlı olabilir. Yani savaş anında hangi tuşa basmanız gerektiğini bilmeniz sizin için mükemmel olur. Yani bunların yerlerine böyle karışık koyarsanız ya benim silahım hangisindeydi falan kafanız karışabilir. Bu düzene alışın. Kendinize göre bir düzen oluşturun. Mesela kimileri bombayı 1'e 2'ye 3'e silah koyuyor. Benim çalışma yani benim oyun prensibimde ben 2'ye yani ilk silahıma arı, ikinci silah shotgun'ı, üçüncü silah magnum veya bombayı koyuyorum. Şimdi bununla ilgili küçük bir bilgilendirme yapayım. 3 silah genelde çok kullanılmıyor. Yani oyunda 3 tane ana silah var. AR, shotgun ve keleş, AK-47. Keleş kişiden kişiye değişir. Ben kullanmıyorum mesela. Çok fazla sekiyor. Ama yakın mesafede ciddi bir hasarı var ve oyunda mouse'un sol klikine basılı tutarak tarayabildiğiniz tek silah. Onun haricinde başka taramalı bir silah yok. Yani AR'la mesela tek tek sıkmanız lazım. Basılı tuttuğunuz zaman bu şekilde kalıyor. Tek tık. Yani. O yüzden keleş taranabilen tek silah olabilir. Ama ben bunun yerine uzak mesafede daha etkili olan arı kullanıyorum. Yani keleş orta ve yakın mesafede etkili.
Ar ise orta ve uzak mesafede etkili. Ben yakın mesafe için shotgun'ı kullanıyorum. Az önce de gösterdik zaten. Magnum'u araba patlatmak için kullanıyoruz. Magnum'un 8 hasarı var arabalara. Yani 6 yani 2 şarjör Magnum bir arabayı çok rahat bir şekilde patlatabiliyor. Çünkü 20 kondisyonun altında arabalar yanmaya başlıyor ve bir yerden sonra patlıyorlar zaten. Oyunda da çok fazla %100 kondisyonlu gezen araba zor çıkar. Yaklaşık yani 5'li oyun araba falan biz çok kullanıyoruz. Siz de kullanabilirsiniz. Benim düzenim bu şekilde. R, shotgun ve Magnum. Magnum alma sebeplerinden biri de şu: Magnum'u çantaya atıp savaş anında yerine bomba koyabiliyorsunuz. Ama aynı şekilde mesela arı çantanıza atıp, yani böyle bir imkan yok. R bayağı yer kaplıyor çünkü. 1500 yer kaplıyormuş çantada ve bizim çantamız 2400'lük ve çoğu zaman dolu oluyor zaten. Arı AK'yi çantaya atmak zor olduğu için biz genelde Magnum'u kullanıyoruz araba patlatmak için ve hemen bombalarla yerini değiştiriyoruz. Oyunda bu kısımda da bombalara değinmek istiyorum arkadaşlar. Ağaç arkasına saklanan kişileri, Alperen'cim şu şeyin arkasına geçebilir miyiz? Selam Mustafa, sen geç. Var mı ki? Tamam, sen şu sağ köşede kal kanki. Sen de gazı şey yapalım. Neredesin sen? Orada mısın? Tamam, kafayı göster, göremedim. Arkadaşlar mesela bu şekilde pusan arkadaşlara bir molotof atıyoruz. Ve onları ateşlere salıyoruz. Tamam efendim, ölmeden çıkabilirsin oradan. Canım. Yani bu şekilde yakarak onları saklandığı cover'dan çıkartmaya çalışıyoruz. Server shut'tan 15 dakika sonra kilitleniyormuş galiba server. Bir 15 dakikamız daha var. Hızlı bir şekilde bu videonun bu kısmını atlatalım. Molotof'u bu şekilde saklanan arkadaşlara kullanıyoruz ama daha iyisi var Molotof'un. O da gaz bombası. Gaz bombasını sen bana atar mısın Muslu ya? Şuraya salıyorum. Ben geçeyim oraya. Yani mesela ben buraya saklanıyorum ve karşımdaki kişi beni göremiyor. Çıkmıyorum ben de ısrarla. Beni çıkartmaya çalışıyor. Gaz bombasının hasarını ve etkisini göstermek istiyorum arkadaşlar. Gaz bombası eğiminizi kaydırıyor. Ekran bulanıyor ve içine duramazsınız yani. Bakın, efsane bir can götürüyor. Yani 50 canı görünce çıkacağım. Yani ölmek istemiyorum şimdi bu kadar lootla. 46'ya direkt düşürdü gördüğünüz gibi ve devam ediyor etkisi. Yani bir kişi bunun içinde kit basılıyken bile duramıyor. Toksik gazdan bile çok vuruyor. Gaz bombasını kullanmanızı tavsiye ederim. Hem ekran puslanıyor, adam göremiyor. Hem de ciddi anlamda hasarı mevcut. Granat'i direkt adama tutturabilirseniz granat tek atıyor ama çoğu zaman oturmuyor. Şu flash'ı da bir alabilir miyiz? Flash'ın da etkisini gösteriyor. Flash çok kullanılan bir bomba değil ama yeri geldiğinde çok büyük etkiye sahip. Güzel bir flash atımı. Ve gençler normal etki, kulak çınlaması, kayma falan yapıyor. Bir ATV daha geldi bu arada. Duyduysanız. Neyse, şimdilik onunla işimiz yok. Bombalar bu şekilde. Bir de smoke var. Epic smoke kullanımı genelde şu şekilde oluyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. İşte Alperen'le 2 vs 1 kaldım. 5'te oyundayım mesela. 2 vs 1 kaldım. Ya, kişiler beni darlıyor. Hemen koşuyorum ha. Şöyle bir bomba atıyorum. Ve cover değiştiriyorum. Bunun için çok kullanıyoruz. Veya işte canınız az, hemen smoke içinde gözükmüyorsunuz. Hemen bir bomba atıyorsunuz. Smoke'un dıştan görünüşü de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hatta size bir smoke atayım. Bakın arkadaşlar. Yani smoke içi adamlar yakın mesafe olduğum için gözüküyorlar ama uzak mesafede falan bayağı kilitliyor. Buradan simetrileri belli ama mesela şu arkadaş kayboldu. Bir kişi gözüküyor. Biraz daha geriye çıksan Alperen. Yani smoke için iyi saklanırsanız smoke sizi bayağı kilitliyor. Gördüğünüz gibi kayboldular. İçinde bandaj ve kit atabiliyorsunuz. Öyle bir rahatlığı var. Smoke da bayağı kullandığımız bir şey. Özellikle arabamız yoksa. Bu bölümde anlatacağım bir de benzinler var. Benzin pususu dediğimiz olay var. Onu da şöyle göstereyim. Yani Magnum benzine tek atıyor arkadaşlar ama R'la genelde pusu yaptıkları zaman 1 it, 2 it, 3 it, dördüncüsü benzini patlatıyor. Yani yola falan benzin koyan arkadaşlar olabiliyor. Yolda gördüğünüz öyle tek başına gezen benzinlerin üstüne sürmeyin. Böyle bir tavsiye verebilirim. Oyunla ilgili bakayım, terimlerden birazcık bahsedelim bu kısımda. Örnek veriyorum, Alperen'le Mustafa burada kapışırken ben gelip kapışan kişinin bir tanesini arkadan vurursam buna backstep deniyor oyunda. Bu tabiri duyarsanız şaşırmayın. Yani arkadan vurmak, arkacılık tarzında kullanılıyor. Bir de Mustafa üzerinde şunu gösterelim. Sabit duralım Musti. Şimdi eğimimiz burada patates olmasın. Oyunda en çok kullanılan şeylerden biri de two-tap. Two-tap dediğimiz olay bir merminin kaska, ikinci merminin ise kafaya gitme durumu. Ama ben bu tabii ki burada Mustafa'yı harcayıp öldürmeyeceğim.
Yani tık tık 2 mermide birinci kaska, ikinciyi kafaya şeklinde adamı öldürdüğünüz zaman two-tap deniyor buna. 2 vuruş zaten anlamı da. Oyunda two-tap atmaya dikkat edin, önem gösterin. Çoğu zaman sizin hayatınızı kurtarabilir. Yani çoğu oyunda olduğu gibi bu oyunda da kafaya çalışmak önemli. Diğer bir bilgi, ben çok kullanmıyorum. Ben genelde normal kullanıyorum ama bazı arkadaşlar, bir de bunun yuvarlak dairesi çıkıyor. Shotgun'ı first person'da kullanıyor. First person'da T tuşuna geçiyoruz bu arada. Yani first person'da kullanıp daha rahat aim alabiliyorlar. Hatta bazı arkadaşlar bina içlerine sıkıştıklarında bile first person'da AR kullananlar mevcut. Ee, Magnum'la ilgili aklıma gelmişken bir bilgi daha vereyim. Magnum en ağır kanamayı yaratıyor arkadaşlar. Magnum yani en üst kanama limitine ulaşıyor ve oyunda şu anda sniper'dan sonra en çok vuran silah konumunda. Yani şöyle yapalım. Magnum var değil mi Alperen? Yok. Mustafa abi. Mustafa'da mı var? Kaç mermi var Mustafa? Var, bayağı var. Tamam, beat alayım. Beat daha alayım. Gördüğünüz gibi 31 vurdu. Beat daha. Beat daha, hızlı at. Dur vurma. Öldüm. Gördüğünüz gibi 5 can'a düştüm arkadaşlar. Yani sıkma aralıkları mesafeliyse zaten o kişi büyük bir ihtimal ölür. Onu da belirteyim. Yani 3'te belli, bu sahnede gördüğünüz gibi 5 can'a düştüm. Yani 3 tane magnum yiyen bir adamın yaşama şansı çok düşük. Çok hızlı bandaj atması lazım ve adamı çok rahat darlayabilirsiniz. Böyle bir avantajınız var. Onu da belirteyim. Bakıyorum bununla ilgili aklıma başka bir şey gelmiyor. Bu iki bölüm arasında, geçiş arasında bomba kullanımı ile ilgili birkaç video var. Onları da ekleyeceğim. Yani bomba size bazen win'i getirebilir. İşte two-tap hayat kurtarabilir. Smoke hayat kurtarabilir ile ilgili birkaç elimde video var. Onları da bölümlerin arasında geçişte bir yere ekleyeceğim. Sıkma ile ilgili nasıl bir tavsiye verebiliriz? Bu kısımda şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mesela kask olan var mı fazla? Kaç kaskın kaldı Alperen? Var evet. Tamam. Bir tane var evet. Bekle köşede. Mesela Alperen köşede arkadaşlar. Bu mesafe kask için normal bir mesafe. Tamam mı? Ama şöyle yapalım. Bir saniye. Siz burada bekleyin. Geliyorum hemen. Oyunda yer çekimi mevcut. Yani yer çekiminden kaynaklı uzak bir mesafeye sıkarken merminiz düşme yapıyor ve mesela kafasına yani nişan aldığınız bir adamın mermi kafasına gitmiyor. Bunu bilin. Yani biz buna bullet drop diyoruz. Mermi düşüşü. Mesela burası yeterli bir mesafe olur herhalde. Bakalım. Mustafa'nın kafasına doğru eğimi tutuyorum. Tam kafasındayım. Gördüğünüz gibi kafasına vurmadı. Vücuduna vurdu. Ne yapmam lazım? Birazcık mermiyi kaldırmam lazım. Bakın. Eğimi bir tık kafaya kaldırıyoruz. Bakın. İnşallah görebiliyorsun net bir şekilde. Yaklaşık bir nokta kadar. Yani bu mesafede bir nokta kadar kaldırmam gerekiyor mermiyi. Yani bunu oynadıkça geliştiriyorsunuz. Mesela aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı sıkarken çeşitli farklılıklar yaratabiliyor. Onları dediğim gibi oyun pratiği, oyunda geçirdiğiniz saatle öğrenebiliyorsunuz. Ben biraz daha uzaklaşmaya çalışıyorum ama bakalım buradan gösterir misiniz? Bu taraftan bir yerden gözükebilir miyiz gençler? Ağaçlar var, göremiyorum sizi. Mesela burası gayet uzak bir nokta. Tam kafasının üstüne eğimi aldım. Şöyle. Ve bakın mermim duvara çarpıyor. Bakın adama bile gitmiyor gördüğünüz gibi. Eğimim adamın üstünde ama bakın hep önündeki siyah mermi izini görebilirsiniz. Duvara çarpıyor. Yani bu biraz daha uzaklaştığım takdirde daha da düşme yapar. Mesela bakın eğimim şöyle kafasının üstünde ama mermim ulaşmıyor. Neden? Çünkü mermim düşme yapıyor. Uzak bir mesafeden sıkıyorum. Mermim, silahımızı kaldırıyoruz şu şekilde. Bakın. Hop. Hit atmaya başladık. Yani ne kadar uzaksanız o kadar yukarı dikiyorsunuz. Bakalım ne kadar uzaktan vurabiliyoruz, test yapalım. Bu arada en az bullet drop'a sahip silah Magnum. Onu da belirteyim. Kask gitti gördüğünüz gibi. Yani daha az mermi düşüşüne sahip. Onu belirteyim. Yani çok fazla Magnum'la kaldırmanıza gerek yok. Yani mesela bu mesafede bir tık üstü. Hop yetmedi. Gördüğünüz gibi. Beat atma dahilinde ama ağırlığa bu mesafeden bakın vuramazsınız yani. Bakın mermi pencerenin oraya düşüyor. Yani bu mesafeden bayağı dikmeniz lazım. Bakayım.
Şu kadar yeterli galiba. Bakayım. Evet, bu hitten bakın. Buradan hit atabiliyorum. Gördüğünüz gibi nereden baksanız 4-5 kafasının 4-5 kare daha ya nokta daha üstüne sıkarak ateş edebiliyorsunuz. Aim'le ilgili verebileceğim en güzel bilgiler bunlar. Mesela bir de adamımız karşınızda yakın mesela adam varsa eğilip kalkmak adamla ilgili size büyük bir avantaj sağlayabilir. Çünkü adam size mesela şu şekilde ateş edecektir. Tamam mı? Yani siz bunu adamın eğimini aşağı doğru çekme zorunluluğunda bulunacaksınız. Oo, karşı taraftan bir refleks geldi. Yani adam normalde siz bu şekilde ya sağa sola hareket ederken bu şekilde ateş ederken eğilip kalkarsanız adamı şuna zorlayacaksınız ve bu da eğimini kaymasına neden olacak. Yani biz eğilip kalkmayı kullanıyoruz. Mesela kaya arkasında ateş ederken sabit bir yerden çıkıp sıkmayın. Bununla ilgili tavsiyelerim bu şekilde olabilir. Mesela sürekli buradan çıkarsanız adam bir yerden sonra eğimini hep bu şekilde size tutmaya başlar. Yani bir buradan mesela çıkın 2 mermi atın. Çıkın 2 mermi atın. Çıkın 2 mermi atın. Bu şekilde oynayın. Yani sabitle mesela bunu yapmayın. 2 mermi buradan mesela 2 mermi buradan attınız. 2 mermi buradan attınız. Tekrar buradan yapmayın. Bir fake atın mesela. Bir daha buradan atın. Yani adam sabit hareketler oyunda ölüme yol açabilir. Bakıyorum bilmeniz gereken şeyler. Mesela cover değiştireceğiz. Burada daha net gösterebilirim. Şöyle koşu yolumuza bir smoke atıyoruz arkadaşlar. Karşıda adam varsa. Buradan bir bunny yapıyoruz. Smoke içinden diğer kayaya cover'ımızı değiştiriyoruz. Bununla ilgili elimde birkaç tane bomba kullanımı ile ilgili video zaten daha önce yayınlarda mevcut. Onları da videoya ekleyeceğim. Shotgun'ı göğüse tek atmaya çalışıyoruz genelde. Shotgun çok ilginç bir silah. Bazen 3 hit atıp adamın 50 canı kalıyor. Bazen tek armorlu adama tek atabiliyorsunuz. Ama yakın mesafede yine de kullanımı mevcut. Zıplayarak kullanıyoruz biz genelde. Sabit durmak ölüme yol açabiliyor. Başka benim aklıma gelmeyen bir şey var mı arkadaşlar bu bölümle ilgili? Belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Mustafa ve Alperen de eski H1Z1 oyuncularından. Bakalım şöyle. Arabaları Tarlana baktık mı? ateş ediyoruz. Böyle patlıyor arkadaşlar. Mesela yanmaya başladı mı kaçın. Yoksa ölürsünüz. Arabaları patlatabiliyorsunuz oyunda. Arabaların belli bir kondisyonu var. Mesela bu motorun kondisyonu %69'muş. 25 benzini varmış. Arabaları da ateş ederek patlatıyoruz. Düşünüyorum daha fazla size bu bölümle ilgili ne bilgi verebiliriz. Yani tabanca hasarlarına bakmadık. M9 falan training moddayız. Çok bulamadık. Oyunda 3 tane daha belirtelim onu da. 3 tane daha tabancamız mevcut. Kullandığımız silahlar hariç. Onların hasarı M19 biraz daha az vuruyor. Kaç? 18 falan vuruyor galiba. Var mı M19'un? Tamam. Kafayı çat. M19 mu o M9 mu? M19. M19 25 vuruyor zaten. M19 ile two-tap atabilirsiniz. Kafaya tek atabilirsiniz. M9 da kafaya tek atar. Bana bir tane kit atar mısınız bu arada? M9 da kafaya tek atıyor ama oyunda kafaya tek atmayan bir silah mevcut. O da R380 arkadaşlar. Çok fazla kullanmıyoruz. R380'in yani sadece karşı tarafı silahsızsa ve alabileceğiniz tek silah oysa alıyoruz mesela. O tarz durumlarda kullanıyoruz. Mecbur kalmadığımız sürece R380 kullanmıyoruz. Çünkü kafaya tek atmıyor. Kafaya bile yani kask olmadan kafaya bile yani şu an Mustafa'nın kafasında kask yok ve R380'im olsa Mustafa tek yemez. R380 2 defa vurmanız lazım. 50 vuruyor kafaya bile. Öyle bir silah ama bir güzel yanı var. Hiç sekmiyor. 7 merminin 7'si de aynı noktaya gidiyor. Yani onlarla mesela kafaya seri bir ateş ederek adamı öldürebilirsiniz ama çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. M9 gayet güzel bir tabanca. 15 mermisi var. Taraya taraya ta 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 şeklinde gezebiliyorsunuz. Ben M19'u daha çok seviyorum. Yani çok net eğim alınabiliyor. Ama yine de arımız, AK'miz, shotgun'ımız, magnum'umuz varken bu silahları çok tavsiye etmiyoruz, kullanmıyoruz. Mecbur kaldığımız durumlarda, oyuna mesela ilk düştüğümüz durumlarda falan kullanıyoruz. Oyun sonunda M19'a gezen bir adam oyunda bulamazsınız. Belirtmem gereken başka bir şey, dediğim gibi Magnum en çok şeye vuruyor. Arabalar en çok vuran silah Magnum. AK'nin hasarı kişileri 29, arın hasarı 25. Yani 3 tane AK yiyen bir adam 4. mermi yemeden büyük bir ihtimal kaçar ama 3 tane ar yiyen bir adamın 25 canı kalıyor. 3 tane AK yiyen adam savaşamaz daha fazla, öyle söyleyeyim. Kolay kolay savaşmaz, büyük bir ihtimal kaçar. Ama AK'nin de spreyi zor. Training modda bu videoyu çektiğimiz için AK bulamadık. Elimizde sadece ar var. Dediğim gibi şeyi de adam baltayla vuruyor. Balta da ekstra bir faktör arkadaşlar. Oyun kapanacak. 50 saniye var.
Variller var. Onlarla ilgili bilgiler de vermek istiyorum aslında ama burada varil var mı Alperen? Var Altta aşağıda patlattı. var. Bismillah. Benim buradan. Bakalım. Nerede? Burada. Arkadaşlar. Geç varilinde bin Alperen, zaten server kapanacak. Bu variller oyunun en güzel şeylerinden biri, bilmeniz gereken şeylerden. Mesela bir adam sizinle savaşırken varilin yanında duruyorsa yapmanız gereken tek şey Magnum varilleri tek atıyor. Ama bakın R tek atmayacaktır. Bunu bilin. Tamam mı? Hemen mesela Magnum'a geçiyorum. Adam varilin yanında ve Magnum'a bir el ateş ediyorum. Bu. Varil patlıyor ve kişi ölüyor. Eğim konusunda mesela bizim yayınlarımızı izlediğinizde veya videoyu izlediğinizde bu şekilde ateş edemeyebilirsiniz. Oyuna yeni başladıysanız pes etmeyin arkadaşlar. Sürekli olarak savaşmaya devam edin. Savaşmayı kesinlikle bırakmayın. Oyuna idman sürekli olarak yapın. Evet arkadaşlar, bu bölümde Skull ve Scrap olayını anlatacağım. Ama oyunda problem olduğu için video üstünden anlatmam lazım. Eski videolardan, hali hazırda olanlardan anlatmak istiyorum. Çünkü oyuna giremiyorum. Şu anda bir sıkıntı var. Ve videoyu da hazırlayıp hızlı bir şekilde sunmak istiyorum. Şu anda Skull için elimde şöyle bir video var. Zaten bu Twitch kanalımızda mevcut. İzleyebilirsiniz. Skull oyunlarında nasıl oynamanız gerektiğini. Yani Skull oyunlarında bir kumar oynayıp sona kalma uğraşınız olduğundan biraz daha safe, biraz daha az atarlı, savaşmayarak falan oynamak gerekiyor. Yani bendeki sarı arabayı ben 3 günde günlük 12 saat oynayarak aldım mesela. Ama fightlardan kaçarak falan oynamak zorunda kalıyorsunuz ister istemez. Çünkü oyunun başında çok fazla işte backstep yiyebiliyorsunuz. Arada kalabiliyorsunuz falan. Ve yeri geliyor Skull risk ettiğiniz için zarar etmemek adına ne kadar safe oynarsanız sizin için o kadar karlı oluyor. Şimdi eskilerde şöyle bir videomuz var. Video ekranında da gördüğünüz gibi solo oyuna girdiğiniz zaman size ekstra bir bounty kısmı açılıyor. Bu bounty kısmı kumar dediğimiz olay. Burada benim şu anda işaretli olan kırmızı halkanın içindeki bakır olarak gözüken şey free. Yani bu free şu anda 1-2-3 olarak gözüküyor. Değişti tekrar sistemi. 3 kez dolabiliyor. Yani siz oynadıkça o free'niz doluyor ve maksimum 3 kez doluyor. Yani 3 kez dolduğu zaman bir kere basın. Bir deneyin şansınızı. Ondan sonra tekrar üstüne doldurmaya devam edin. Yani boş yere oynanamamış olun. Skull kazandıkça Skull risk edip de Skull oynayabiliyorsunuz. Ama bu Skull'ları tabii ki 100 Skull risk ettiğiniz zaman en kötü 13. olmanız lazım ki verdiğiniz 100 Skull alın. Sonrası size kar oluyor. Bir de altınla oynayabiliyorsunuz ama oyun parasını Skull kasmak için kullanmak biraz saçma. Az önce bindi. Şunu kapatayım sesini. Şöyle hızlı videonun sonuna doğru geleceğim. Yani burası bu şekilde oynanıyor. Şöyle oyun sonunda da kısa bir yer göstereyim hemen. Burada son 3 kişiyiz mesela. Burayı da görelim. Burada efsane bir kill var. Onu da belirtmek istiyorum aradan. Tepkiye bak. Mesela arkadaşlar dünkü yani videonun devamında videonun geçmişinde shotgun'ı first person kullanılıyor falan demiştim dar alanlarda. Onun da bir örneği bu şekilde. Yani dar alanda daha net isabet alabilmek için shotgun'ı bazen first person modunda kullanabiliyoruz. Bu da böyle bir örnek olsun. Son adamı da vurduğunuz zaman birinci olduğunuz takdirde 1000 skull hanenize yazılıyor. İşte dediğim gibi oyunda problem var, onu gösteremiyorum ama karakter bölümüne market bölümüne girdiğiniz zaman orada skull var. Skull story var. Skull story'e girdiğiniz zaman orada 3 farklı takım elbise var. Beyaz, karpuz set, bir de benim giydiğim yeşilli takım elbise var. Bakayım 1 2 3 4 farklı da araba var. Bir tane mor skull'lu, bir tane yeşil, bir tane benim kullandığım sarı araba, bir de patriotik araba var. İlk iki arabanın değeri, yani yeşille skull arabanın değeri 15.000, sarı araba 25.000, patriotik araba 50.000 skull. Bazı dönemlerde %50 indirime girebiliyor. Belki kastıktan sonra onları bekleyebilirsiniz.
Yani 2 defa girdi ama 3.'ye gireceği anlamına gelmez. O da sizin şansınızla alakalı bir durum. Evet arkadaşlar, biraz önce Skull'u anlattıktan sonra şimdi sırada Scrap videomuz var. Belirttiğim gibi oyunda bir problem olduğundan kaynaklı video üstünden anlatacağım. Mesela 1000 Skull kasma videomuzu yine YouTube kanalı üstüne izleyip nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl hareket etmeniz gerektiğini oradan tekrar izleyip öğrenebilirsiniz. Yine bir 10k scrap item videomuz var. Onun üstünden de scrap olayını anlatayım. Şimdi bakıyoruz. Neredeyiz? Arkadaşlar kendi karakterimize giriyoruz. Mesela her itemin kendi rengine göre bir scrap değeri var. Yani en kötü 5 scrap'tan başlıyor. 2000 scrap'a kadar çıkıyor galiba. Ama 2000 scrap'lıklar tabii ki sarı ve ultra rare item olduğu için onları scrap'lamak biraz saçma olabilir. Zaten biz bu videoda 10.000 scrap, yani 10.000 scrap dediğimiz 100 kutu yapıyor. 100 kutu açtık. Dediğim gibi YouTube kanalımızda bu mevcut. Bunu açıp izleyebilirsiniz. Neler düşüyor, nasıl falan bir bakabilirsiniz. Ben genel olarak sadece şunu göstermek istiyorum. Karakterinize giriyorsunuz. Oradan appearance bölümünden kıyafetlerinizi açtığınız zaman kullanmadığınız eşyalarınızı scraplayıp, yani parçalayıp bunu yani scrap birimi var işte. Ona çeviriyorsunuz ve her 100 scrap'a bir kutu açabiliyorsunuz. Son güncellemede içine yeni bir güzel ar koydular mesela. AK var, kask var. Yani onları scrap bölümünde listelemesi var zaten. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi oyuna giremediğim için şu anda bir sıkıntı olduğundan dolayı size girip gösteremiyorum. Video üstünden anlatmak zorunda kaldım. Videoyu da bugün editleyip koyacağımız için bu bölüm böyle oldu. Kusura bakmayın. Birkaç pratik bilgi falan verecektim ama onlar için de ayrıyetten bir video çekeriz artık. Bakalım. Şöyle gösterelim. Sağ tıklıyorsunuz, scraplıyorsunuz, bu kadar. Yes. Kayboluyor iteminiz. Mesela bu 20 scrap verdi bizi şu anda. Bakalım. Kullanmadığım gözlükler var. 20 scrap veriyor. Bunları da scraplıyorum şu anda. Devam ediyorum scraplamaya. Mesela fazla pantolon varmış elimde 2 tane. Birini scraplamışım. Evet, bir tanesi daha gitti. 2 olanların. Burada belli bir kafamda sayı vardı. Onu tamamlamaya çalışıyordum galiba. Scrap yerde giriyorsunuz karakterden. Ve karşınıza bu ekran geliyor. Sağdaki etkinlik tıkıtıyla açılan scrap, soldaki scrap yaptığınız itemler sayesinde açılan. Yani etkinlik tıkıtınız varsa scrap harcamanızı çok tavsiye etmem. Sağda da içinden çıkabilecek itemlerimiz var mesela. İşte AR, shotgun, maske, emot, bir helmet daha var. Bir shotgun daha var. İşte yine bir skull helmet var, AK var, hunting var. Master of Jester var mesela. Oyunun güzel kaskının biri, biraz büyük ama yine aşağıda bir ağır daha var. Bayağı bir sarı item var içinde. Bakın gördüğünüz gibi mor item de bayağı fazla. Ama biraz çıkma şansları düşük. Yani biz bayağı açtık ama bir tane sarı çıktı mesela 100 kutuda. O da sizin şansınızla alakalı. Yani bu kısmı da böyle bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu da bu şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Benim aklıma daha fazla bir şey gelmiyor. Bu bölümü de bu şekilde bitiriyorum. Dediğim gibi daha yararlı bilgileri Semizotu Twitch kanalı, yani bunu paylaşacağımız kanalda bir dünya videomuz zaten mevcut. Bunları da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda her gün yayın yapıyoruz Twitch üzerinden. Yayınlara gelip orada sorularınızı sorabilirsiniz. Ve yani orada tam full oyun oynadığımız için hareketlerimizi daha iyi mesela takip edip oyun içerisinde daha iyi ne yapmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Orada birebir soru cevap yapabiliyoruz. Böyle bir avantajınız var. Sizden ricam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Twitch kanalını takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.